Tatilimizin maalesef 7. ve son gününe geldik. Başlangıçlar nasıl mutlu oluyorsa bitişler de maalesef hüzünlü oluyor. Başlangıç mutlu olup bitiş hüzünlü olduğunda anlayın ki bu tatil iyi geçiyor demektir, iyi geçmiş demektir. Çünkü her tatilin başlangıcı bilinmezlikle doludur ama mutlu başlar. Çünkü bilmediğiniz bir yere geliyorsunuz. Bilmediğiniz, keşfedilmemiş şeyleri keşfetmek üzere geliyorsunuz. Yanınızda yüksek ihtimalle sevdiğiniz biri oluyor, eşiniz oluyor, arkadaşınız oluyor. Ve normal olarak her şey güzel ve mutlu başlıyor. Ancak burada önemli bir detay var tabii. Geldiğiniz yerin de hangi kalitede ve nasıl işlediğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla geldiğiniz yerin de oteldir, otel ya da vesaire başka bir yer olabilir. En azından sizin beklentilerinizi karşılayacak düzeyde olması lazım. Tabii biz mutlu geldik, hüzünlü gidiyoruz. Bunun açılımı da şöyle: kaldığımız otelin beklentilerimizi fazlasıyla karşılamış olmasıdır. İşte buna istinaden son günden bir değerlendirme videosu yapmak istedim. Otelin genel özellikleri ve kaldığım süre içinde edindiğim izlenimler hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi önce otelin genel özelliklerinden bahsedelim kısaca. Bu otelin ilginç bir yapısı var. İlginç olan nedir? İlk önce çok eski bir otel. 1991 yılında inşaatı bitmiş ve o günden bugüne kadar hizmet vermeye devam ediyor. Bir başka özelliği kulüp otel olması. Yani kulüp otelde odalar üst üste değil, yani büyük büyük binalardan yapılan bir otelden oluşmayıp bir ya da iki katlı binalar şeklinde geniş bir araziye dizilen bir oteldir kulüp otel. Bir başka özelliği ise odaların tamamının Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilmiş olması ve bu özelliği otele gelen misafirler tarafından çok beğeniliyor olması. Yani otele gelen misafir seneye yine gelirim diyor. Zaten bu otelin birçok eski müşterisi varmış duyduğumuza göre. Bana sorsanız seneye ben de tekrar gelmek isterim. Osmanlı mimarisi demiştik. Odaların mimarisi siz de zaten çekimlerde gördünüz. Göze çok hoş gelen motifler kullanılmış. Tamamen doğal, abartısız ve göze hoş gelecek şekilde dizayn edilmiş bir otel. Bir başka ilgimi çeken bir özellik, dedik ya kulüp otel, odalar sıra sıra arka arka dizilmiş ve geniş alana dizilmiş. Mesela restorandan odanıza gitmek istediğinizde, odanız biraz uzaksa, daha yeni geldiyseniz, labirent gibi tabii burası. Odanızı bulmanızda aralara inşa edilmiş su havuzları var. Bu su havuzları odanızı bulma konusunda yardımcı oluyor. Yani su havuzlarından esinleniyorsunuz. İşte ben 3. havuzun yanındaydım. İşte az ileride sürahi ve kahve fincanı heykeli var. Ben mesela kendi odamı bulma adına sürahi heykelinin yanındayım diyorum. Sürahi heykelini gördüm mü odamı bulmuş oluyorum açıkçası. Bu da güzel bir detay. Bir başka özelliği, ben duyduğumda çok şaşırmıştım. Tahmin ediyorum ki siz de şaşıracaksınız. Bir 5 yıldızlı otelde, ki ben daha önce birkaç kez 5 yıldızlı otelde kalmıştım, en fazla 4 ya da 5 tane tenis kortu olur. Burada tamı tamına 64 tane tenis kortu var. Ve ayrıyetten bir tenis merkezi oluşturulmuş. Yani otelin içinde değil, otelin biraz dışında kalıyor açıkçası. Yani şöyle 5 dakikalık bir mesafe. Resepsiyona gittiğinizde, resepsiyondan çıktığınız zaman şöyle 200 metre yürüdükten sonra Tennis Center yazıyor. Tennis Center'dan girdiğiniz zaman, çekimlerde de gördünüz, bir tenis center'da aradığınız birçok şey orada var.
Yani ayakkabı mağazası bile var. Yani tenis oynayacaksınız, ayakkabınız yok, ayakkabı bile alabiliyorsunuz. İhtiyacınız olan her şey var. Bir tane müsabaka sahası yapmışlar, profesyonel müsabaka sahası. Ve karşısında da bir sürü tenis sahası. Ben duyduğumda inanamamıştım. Bir de kendi gözlerimle görmek istedim ve gerçekten 64 tane yan yana tenis sahası var bu otelde. Ki muazzam bir rakam. Ali Bey Oteli hakkında izlenimlerimi paylaşacağım sizinle. Yani burada kaldığım 7 gün boyunca edindiğim izlenimlerimi anlatacağım. Ama ondan önce otelleri karıştırmamanız adına oteller 2 tane. Bu konuda sizi uyarmam lazım. Bir tanesi Ali Bey Resort Otel ki Manavgat'a 3 kilometre Sorgun bölgesinde. Bir tanesi de Ali Bey Club Hotel ki şu an içinde kaldığım otel. Yani birbirine karıştırmayın diye söylüyorum. Ben şu an Ali Bey Club Hotel'deyim. Ali Bey Club Hotel nerede? Manavgat'a bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde. Bir de Aqua Park'tan bahsedelim. Aqua Park'ta hemen tenis kortunun arkasında. Yalnız Aqua Park biraz yürüme mesafesinde. Şöyle ki 10 dakika falan sürüyor. Eğer yaz ayında geldiyseniz, sıcak havalarda geldiyseniz 10 dakikanızı ayırmanız gerekiyor. Ama 10 dakikada çok uzun bir mesafe değil. Gayet çabucak varabiliyorsunuz. Ortada bir alt geçit var. Alt geçitten geçiyorsunuz. Kendinizi Aqua Park'ta buluyorsunuz. Aqua Park'ta gittiğiniz zaman sizi ne karşılıyor? 30 yıllık otel dedik ya. Ağaçlar büyümüş, yemyeşil olmuş bir Amazon ormanı gibi yemyeşil doğanın içinde harika bir aquapark karşılıyor sizi. Ortada büyük bir havuz, macera havuzu, talas havuzu diyebiliriz, eğlence havuzu diyebiliriz. Ben girdim, çok eğlendim ortadaki havuza. Onun dışında 11 tane kaydırak var. Bir tanesi çok büyük, devasa, yani 5 kişi birden bir bota binip kayabiliyorsunuz ki eğlenceli bir kaydırak bu. Ailecek binip kayabiliyorsunuz yani oradan. Aquapark uzak olduğu için bir otelde bulunması gereken de her şey var açıkçası. Ya ben işte oraya gideceğim de su var mıdır, yiyecek var mıdır diye düşünmenize gerek yok. Barı var, sinek barı var, gözlemedir, pidedir, o tarz şeyleri bulabileceğiniz. Hatta salatalar, hatta birkaç yemek çeşidi dahi çıkarıyorlar. Yani sinek bar çok zengin menüsüyle sizlere hizmet ediyor Aquapark'ta. Dediğim gibi barı var ayrıyetten, dondurma servisi var ayrıyetten. Algida dondurma bu arada. Aradığınız her şey var. Towel desk var, yani havlu da veriyorlar orada. Hiçbir eksiksiz bir şekilde gayet eğlenebileceğiniz bir aquapark. Kaldığım süre içinde otel hakkında edindiğim izlenimlere geçecek olursam, bir hafta kaldım ben burada, son gündeyim. İlk günden bugüne kadar gözüme çarpan ilk şey personelin servis kalitesi, profesyonelliği ve güler yüzü. Hiç eksik olmuyor. Bu konuda çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ki birçok otelde, farklı otellerde, hatta daha üst düzey otellerde de kaldım. Maalesef orada çekim yapamamıştım çünkü o zamanlar çekim yapıp YouTube'a video koymuyordum. Yani YouTuber'lık yapmıyordum. Ancak personel kalitesini, profesyonelliğini ve güler yüzünü bu kadar iyi olduğu bir oteli ilk defa görüyorum. Özellikle otel hakkındaki izlenimlerimi başından sonuna izlerseniz size faydası olacaktır. Çünkü son zamanlarda tatil planlıyorsanız ve bu planınızın içinde Ali Bey Club Hotel varsa zihninize bir ışık tutacaktır. En azından zihninizde bir fikir oluşturacaktır. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle otel hakkındaki izlenimlerimi. Yemeklere gelince, yemeklerde hiçbir sıkıntı yok. Gayet lezzetli, çeşitlilik bol. Pandemi kuralları son derece sıkı uygulanıyor. O konuda da rahat olabilirsiniz. Mesela şöyle örnek vereyim. Restorana gittiniz, akşam yemeğindesiniz. Sizi şöyle yani uzun bir şekilde bekletmiyorlar. Tabii biliyorsunuz pandemi kuralları çerçevesinde siz söylüyorsunuz, onlar veriyor. Gidiyorsunuz mesela bir standın başına, yemek alacaksınız.
hemen biri beliriveriyor karşınızda. Hemen koşa koşa işte efendim nasıl yardımcı olayım, efendim ne isterdiniz, hangisinden isterdiniz? Güler yüzleriyle size yardım etmeye çalışıyorlar. Atraksiyonlar çok fazla üstünden geçmeyeceğim. Her otelde ne varsa, diğer otellerde nasıl atraksiyon varsa burada da hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın şeyler var. Animasyon gayet başarılı. Bir yıl çalışıyorsunuz, para biriktiriyorsunuz ya da durumunuz iyidir, para biriktirmenize gerek yok. Kendinize tatil planlıyorsunuz ki özellikle 1,5 yıllık pandemi döneminden sonra ben de dahil hepimiz çok yorulduk. Her konuda çok yorgunuz. Ve bir otele gelip kafa dinlemek istiyorsunuz. Bu yorgunluğu atmak istiyorsunuz. Eğer planınızda Ali Bey Otel olacaksa hiç çekinmeden, gözünüzü bile kırpmadan yerinizi ayırtın ve gelin derim son olarak. Otelin genel özellikleri ve edindiğim izlenimler bu kadardı. Buradaki maceram benim bu kadar. Bir başka şehirde, bir başka bölgede görüşmek üzere. Hoşça kalın.